Kendi gözlemlerimle 36 yıllık meslek hayatımda bunu bizzat yaşayarak kendim gördüm. Hocam, bu 20 yaş dişlerinin hepsinin çekilmesi gerekiyor mu? Aslında hayır ama çoğu zaman pratikte çekilmesi gerekiyor. Eğer 20 yaş dişleri ağızda kendilerine çıkabilmek için yeterli yeri bulmuşsa ve sağındaki sondaki dişlere zarar vermiyorsa tabii ki çekilmeleri şart değildir. Ancak bu bahsettiğim senaryoyu günümüzde maalesef çok nadir görüyoruz. 20 yaş dişleri çok büyük oranda ağızda düzgün bir şekilde konumlanamıyorlar. Diğer dişlere zarar vermeye meyilli olup fayda sağlamadan ortalığı karıştırıyorlar. Hocam, madem bu 20 yaş dişleri sürekli sorun çıkarıyor, yanlış konumlanıyor, yukarı çıkamıyor. Neden oluşmuş bu 20 yaş dişleri? Keşke oluşmasaymış. Tam bir karın ağrısı. Bunun hem çok mantıklı bir sebebi hem de çok keyifli bir hikayesi var. Şimdi ilk insanlar dediğimiz, hatta taş devri insanları dediğimiz insanların çene yapısıyla şimdiki insanların çene yapısı arasında çok büyük farklar var. Her şeyden önce bugün bizim yediğimiz yemeklerle taş devrindeki insanların yediği yemekler birbirinden son derece farklı. İlk çağlarda insanlar çok katı ve çiğnenmesi çok zor besinler tüketiyorlardı. Ateşin bulunmasından sonra gıdalar yumuşamaya ve günümüze gelinceye kadar daha da yumuşamaya devam ettiler. Günümüzde bırakın çiğnemeyi, blender derken, smoothie derken besinleri çiğnemekten öte içmeye başladık. Doğal olarak da çenelerimiz daralmaya ve küçülmeye başlıyor. Kendi gözlemlerimle 36 yıllık meslek hayatımda bunu bizzat yaşayarak kendim gördüm. Mesleğe başladığım yıllarda 20 yaş dişlerin çoğunlukla ağızda yerini almış olduklarına şahitken günümüze geldiğimizde çoğunlukla gömülü kaldıklarına şahit olmaktayım. Bir gömülü dediniz hocam. Şimdi tam olarak ne demek oluyor gömülü 20 yaş? Hiçbir sorunla karşılaşmadan diş ağızda yerini almışsa bir sıkıntı yok. Ama eğer bir şekilde bir engele takılarak yerini alamamışsa da buna gömülü 20 yaş dişi diyoruz. 20 yaş dişini ağız içerisinde hiç göremiyorsak bu dişe tam gömülü, eğer sağından solundan küçük bir parçasını görüyorsak da buna yarı gömülü diyoruz. Bir 20 yaş dişi ister tam gömülü olsun ister yarı gömülü olsun çekimini yapmak durumunda kalıyoruz. Hocam, diyelim benim 20 yaş dişim gömülü ve çektirmedim. Ne olur? Başıma ne gelir? Şimdi iki tane çok kritik durumumuz var. Ağızdaki dişler her zaman için ağızdaki yerini almaya meyillidir. Yer de yok. Bu sefer ne yapacak? Ya önündeki dişlere ya sağındaki solundaki çevre kemik dokulara zarar verecek. Bunlar olmasın diye de erkenden önlemimizi alıp dişimizi çekiyoruz. İkinci önemli konumuz da diş ağızda yerini alamadıkça etrafında kist oluşturabiliyor. Ve bu kist büyümek isteyecektir. Büyümek istediğinde de etrafındaki çene kemiğinizi eriterek kendisine yer açmak isteyecektir. Biz böyle gömülü dişlerin etrafında oluşmuş kistlere dentigeröz kist diyoruz. Uzun zaman içerisinde tespit edilemeyen bu dentigeröz kistler çok ciddi tablolara ve maalesef çok büyük operasyonlara bile sebep olabilir. Eğer herhangi bir sebepten dolayı bir gömülü 20 yaş dişini çekemiyor ise kesinlikle ve kesinlikle rutin aralıklarla mutlaka röntgen alınarak kontrol edilmelidir. Hocam, 20 yaş dişimi çektireceğim de açık ve net söyleyeyim, çok korkuyorum. Bu çok ağrılı, çok zor bir süreç mi? Eğer hala kanala abone olunmadıysa hem çok ağrılı hem de çok zor bir işlem. Şaka bir yana, cerrahinin zorluğunu belirleyen en önemli faktör dişinizin çene içindeki pozisyonudur. Çok basit de olabilir, eğer pozisyon kötüyse doğal olarak zor da olabilir. Mesela dişiniz dik veya dike yakın bir pozisyondaysa bu iyi bir haber ama yatay ve daha derinlerde gömülüyse doğal olarak bu da kötü bir haber olarak karşımıza çıkacaktır. Örnek olarak üst çenede dike yakın bir pozisyonda ve çok derinde olmayan bir 20 yaş dişi. Görece bu dişin çekimi rahat bir çekimdir. Ama bunun aksine alt çenede yatık bir pozisyonda sinire yakın ve derinlerde olan bir 20 yaş dişinin operasyonu tabii ki daha zor olacaktır. Bu sinire yakın olayı, çekilirse uyuşukluk olur mu olayı bununla mı alakalı tamamen? Alt çenede tam da şuradan geçen bizim mandibüler kanal dediğimiz bir kanal var. Ve bu kanalın içinden de alt çenemizin hislenmesini sağlayan duyu sinirleri geçmekte. Eğer gömülü 20 yaş dişi çekilirken bu sinir zarar görmesi söz konusu olursa bazen geçici, bazen de oluşan hasarın büyüklüğüne göre maalesef kalıcı alt dudak ve çevresinde hissizlik yaşanıyor. Ancak bakın şurası kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Bu kesinlikle sizin dudağınızı hareket ettirmenizle ilgili bir hasar değil. Sadece dudağınızın köşe kısmında hissin azalması gibi bir durum söz konusu olacaktır. Yani dudağınızın hareket etmesinde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Zaten bir diş gömülüyse eğer ki çekmeme kararı da alıyorsak dişin sinire çok yakın olmasından dolayıdır. Böyle durumlarda dişin çekilmesi büyük bir zarar oluşturulacaksa o zaman çekilmesinden daha hayırlıdır. Ama daha önceden de söylediğim gibi çekmiyorsak mutlaka ve mutlaka 6 ayda bir röntgenini çekerek takip etmek zorundayız. Burada benim sormayı unuttuğum, merak edilen bir şey varsa sizden de ricamız yorumlarda cevaplamanız olsun. Kesinlikle merak etmeyin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İleriki dönemlerde çok daha güzel videolarla karşınızda olacağız. Herkese sağlıklı günler diliyorum.